Şimdi fıkhi meselemizde de hemen kardeşimize vereceğim ben inşallah kitabı. İslam'da yemin usulleri var kardeşlerim. Yemin çeşitleri var. Bazen farkında olmadan, bazen bilinçli, bazen bilinçsiz, bazen yanılarak, unutarak yeminler yapıyoruz. Bu yemin usulleri ve kuralları nedir, nasıldır? Onu da bize kardeşimiz şuradan inşallah anlatmaya çalışsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi yemin, yemin nedir? Bir sözü Allahu Teala'nın adını şahit koşmak suretiyle kuvvetlendirmektir. Daha doğrusu bir sözü, yani genel anlamda yemin, bir sözü herhangi bir şeyi şahit tutarak güçlendirmektir yemin. Fakat İslam dininde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında Allah-u Teala'dan başkası adına yemin etmek yasaklanmıştır. Dolayısıyla şeriatta yemin bir sözü Allah-u Teala'nın adını kullanarak güçlendirmektir. Bu güçlendirmenin bir takım neticeleri vardır. Yani bir kişi bir yemin ettiğinde, Allah-u Teala'nın adını kullanarak kendi sözünü güçlendirdiğinde, eğer burada bir geri dönüş olursa buna şeriat bir takım yaptırımlar öngörmüştür. Bir takım kefaretler öngörmüştür. Bununla alakalı olarak yeminin 3 çeşidi vardır. Bunlardan birincisi yemini gamus. Yemini gamus, yalan yere yemin etmek. Geçmişe veya şimdiye dair şeylerle alakalı yani vaki olan bir şeyi inkar etmek. Ve bunu yemin ederek yapmak. İşte şurada diyelim bir daire var ortada. Ben diyorum ki yemin ederim ki bu karedir diyorum. Daire değildir diyorum. Yani vaki olan, olmuş olan bir şey. Bu günahtır. Bunun bir kefareti yoktur. Bir karşılığı da yoktur. Kişi istiğfar edecek ve büyük bir günahtır bu. Bu uzak durulması gereken bir durum. İkincisi yemin-i münakide. Bu asıl olarak yemin dediğimiz şey veyahut da ikincisi burada 3 tane demiş, 2 tane söylemiş. Biri de yemin-i lağv, onu da söyleyelim. Bu da kişinin adet olduğu üzere ağız alışkanlığıyla söylediği veyahut da bir şeyi yanlış zannederek. Diyelim ki bu dergahta değiliz şu anda. Ortada bir daire var ama ben bunu kare hatırlıyorum. Gerçekten kare hatırlıyorum. Öyle itikad ediyorum. Diyorum ki dergahın ortasında yemin ederim bir kare var diyorum. Ya benim derdim orada yalan söylemek değil. Hakikaten öyle zannediyorum. Yanlış aslında ama. Zanni bir ifade. Evet, hata var yani. Evet, yemin ediyorum. Evet, kasıt yok. Bu günah değildir. Bunun da yine bir bedeli yoktur. Kefareti yoktur. Günahı da yoktur ama yine de genel anlamda bunlardan kaçınmak gerekir yani. Ağzı yemine alıştırmamak gerekir. Asıl olan bizim özellikle konumuz olan yemini münakide. Yani kişinin kendisine bir yükümlülük koyarak yaptığı yeminler. Bu da nasıl olabilir? Ya bir şeyi yapacağım şeklinde ya da bir şeyi yapmayacağım şeklinde yapılan yeminlerdir. Bu şekildeki yeminler terk edildiğinde bir kefaret verilmesi icap ediyor. Örneğin bir kişi mesela farz olan bir işi veyahut da vacip olan bir işi veyahut da günah olan bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yemin ettiği takdirde bu yemini yemin olarak geçerlidir. Ama bir farzı terk etmeye veya bir... Mesela ben bundan sonra vallahi namaz kılmayacağım dese evet. Bir insan, evet bu yemindir. Geçerlidir. Ama geçerli bir yemindir. Günahkar olmuştur. Fakat bu yeminde üzerine duramaz. Çünkü niye? Namaz insana farzdır. Bu farzı ben yapmayacağım diye namaz kılmanın karşılığı nedir? Neyi gerektirir? Kefareti gerektirir. Bunun cezasını vermesi lazım. Evet. Ben bundan sonra vallahi babamla konuşmayacağım. Misal olarak söyleyeyim yani. Veya falancanın evine gitmeyeceğim dediniz. Şimdi kardeşlik hukuku var. Komşuluk hukuku var. Değil mi? Efendim söyleyeyim. Babanızla konuşmama gibi bir lüksünüz yok zaten. Bu İslam'da zaten belli bir ölçüsü var. Bundan dolayı eğer ihlal eden bir sözle, yeminle karşılık vermişseniz buradan geriye dönüş yapmak zorundasınız. Mecburiyetindesiniz.
bu mecburiyetinden dolayı da onun karşılığı, yeminin karşılığında kefareti vermek zorundasınız. Evet. Farzlar, vacipler, tahrim ve mekruhlar ve haramlar böyle. Peki mübah olan bir şeyde bir kişi bir yemin yaptı. Yapabilir. Doğrusu bu yemin işinden kaçınmaktır. Bunu söyleyelim yani. Çok yemin etmek edebe uygun bir şey değildir. Fakat böyle bir yemin etti. Mesela mübah olan bir şeyi misal verelim. Dedi Evet. ki ben bundan sonra vallahi elma yemeyeceğim dedi. Evet. Misal. Şimdi kardeşim sen insansın. Belki evde yemedin. Yarın dışarıda oldu, pazarda oldu, hasta oldun, bilmem bir şey oldu. Mübah. Evet, yememe hakkına da sahipsin ama yemin ederek o mübah olan şey, çünkü sana onu Allah yememen için onu yememen için onun haram olması lazım. Değil mi? Ama o mübah öyleyse onun karşılığını ne yapacağız? Yine kefaret olarak vereceksin. Yani tutabilir yeminini. Efendim? Tutabilir yeminini. İşte Yemeyebilir. ama ona yemin olmaz ki. Niye olmasın efendim? Olmaz. Çünkü mübah olan şeye nasıl yemin olacak? İşte yapmayacağım diyor. Bir daha yapmıyor. Ama o yeminle şimdi şöyle, zaten bu sıkıntı burada zaten. Sen mübah olan bir şeyin üzerine niye yemin ediyorsun? Bu caiz değil ki bir defa. Neye edilir ki efendim? Onu zaten Ben bundan sonra vallahi ekmek yemeyeceğim dese, vallahi yemek yemeyeceğim dese. Mesela olarak söylüyorum. Nasıl tutacaksın sen bunu? Şöyle şimdi farzlara, vaciplere yemin etmemek lazım dedik. Evet. Mübahlara da etmeyecekse neye edecek ki zaten? Ama şimdi mübah olan bir şeye niye yemin ediyorsun sen? Bir kastı vardır yani adamın. Bir şey var, bir mülahazası vardır. Tiksinmiştir. Doktor yasaklamıştır. Sinirlenmiştir. Onu ihlal ederse, Hanımına kızmıştır. Demiştir ki bir daha senin yaptığın yemeği, ekmeği yemeyeceğim. ihlal ederse ne olacak? İhlal ederse kefaret. Onu diyorum işte. Ha, ama etmezse mesela. Tabii. Etmezse zaten gerekmez. sıkıntı yok. İhlal ederse var zaten. Evet. He. Ama öyle bir şeye yemin etmemesi lazım. Ya doğru bir ifade, doğru bir anlayış değil bir defa. Tabii. Bence. Çünkü Allah sana onu mübah kılmış. Sen o mübah kılınan şeyin üzerine yemin ederek önüne yemeyeceğim diye. Peki Peygamber Efendimizin bunun hakkındaki uygulanmasındaki şey ne? Bal şerbeti meselesi ne? Evet. Örnek sana işte. Değil mi? Bundan sonra dedi ben bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Ne oldu? Kefaretini verdi. Evet. Bal şerbeti de içti. Yani bunun gibi. Evet. Buralarda fakat yemin ederse eğer evla bir durum görmezse diyor bu yemini bozmamaya da çalışmak lazım. Eğer bir evleviyet yani yoksa iki tarafı birbirine eşitse. Yeminle alakalı şartlar var. Yani bir yeminin geçerli bir yemin olması ve kefaret gerektirebilmesi için yemin eden kişinin akıllı olması lazım. Buluğ çağına ermiş olması lazım. Sözle yeminin kastedilmesi icap eder. Bu önemli. Yani gerçekten yemin maksadıyla bu sözün edilmiş olması lazım. Şimdi ben az önce örnek verirken dedim ki yemin ederim bu karedir dedim. Bundan bir şey gerekmez. Çünkü o kastım yoktu benim. Bu bağlayıcılık kastıyla söylendiği zaman inşa diyoruz biz buna Arapçada. Yani bunu bir netice doğurmak maksadıyla söylediği takdirde yemin ancak o şekilde geçerli olur. Örnek vermek için vesaire. İşte şaka durumlarında da yine geçerli olmaz yani bunlar. Bir inşa kastı yani bir bağlayıcılık kastı olması gerekir. Uyuyan kişinin kendi kendisine konuşması vesaire bunlar yemin neticesi doğurmaz. Kafirin yine yeminini tutma zorunluluğu yoktur. Bu niye konuşuyoruz? Şu yüzden. Kafirken bir yemin etti. Müslüman olduktan sonra o yemin onun için artık bağlayıcı değildir. Çünkü Müslümanken Allah'ın adıyla bir şey yapmanın bir karşılığı vardır. Yeminle alakalı şartlar bunlar. Bir de burada galiba zikredilmemiş ama yeminde kişinin ağzından çıkan lafzı kulağının duyması lazım. Yani içeriden bir konuşma, kalbi bir düşünce yemini bağlayıcı kılmaz. Yemin meselelerinde iftitah tekbirinde olduğu gibi ağızdan çıkan sesin kulak tarafından duyulması icap ediyor. Yemin edilen şeyle alakalı şartlar, yemin edilen şeyin mümkün ve mevcut olması icap eder. İmkansız şeyler hakkında veyahut da olmayan şeyler hakkında yemin geçerli değildir. Netice doğurmaz. Yemin lafızları ile alakalı Allah-u Teala'nın adına yemin edilebilir. Asıl olan budur. Allah'a yemin ederim denilebilir. Veyahut da Arapçadan da dilimize geçmiş. Vallahi billahi tallahi bu lafızlarla da yemin edilebilir. Yani bağlayıcı olan bunlardır. Allah-u Teala'dan başkasına yemin etmek caiz değildir. Allah-u Teala'nın sıfatlarına yemin edilebilir. Mesela bazen şöyle ifadeler de kullanılıyor arkadaşlar. İşte Kur'an çarpsın. Bizim toplumumuzda var bunlar. Ekmek çarpsın. evet. Gibi kelimeler bunlar yemin hükmünde olmaz zaten.
Bak buna da şakaliye bazen şeyler var. Oğlum diyor, ekmek çarpmaz da diyor, ekmek arabası çarpar diyor. Onun Evet. hesabı, evet, insan ekmek çarpmaz arkadaşlar. Araba çarpar. Kur'an çarpmaz. Kur'an'ın sahibi çarpar. Hı hı. Yani buna benzer kelimeler yemin olmaz. Evet. Allah-u Teala'nın bazı sıfatlarına, mesela Allah'ın izzeti, Allah'ın azameti, Allah'ın celali, bunlara yemin edilebilir. Yani bunlar bağlayıcı olur diye söylüyoruz. Yani dediğimiz gibi. Yeminden uzak durmak gerekir. Fakat ne zaman bağlayıcı olur? Bunlarla yapılan yeminler bağlayıcı olur. Allah'ın ilmi hakkı için, Allah'ın rahmeti hakkı için, yine Allah-u Teala'nın fiilleri bunlarda veyahut da sıfatları. Allah-u Teala'nın dışında Peygamber Efendimiz'e, Kabe-i Muazzama'yı, Kur'an-ı Kerim'e yemin edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakla gönderen Allah'a yemin ederim denilebilir. Kabe'nin Rabbine, Kur'an'ı indirene yemin ederim denilebilir. Fakat Kur'an telaffuzu zaten. evet. Evet, ama Kur'an'a, Allahu Teala Kur'an'a, Kabe'ye ve Allah Resulüne yemin edilmez. Çünkü Allahu Teala'dan başkasına yemin etmek bizim şeriatımızda caiz görülmemiştir. Yemin ederim sözü, yani Allah kelimesini kullanmadan yemin ederim sözü tek başına yemindir. And içerim sözü tek başına yemindir. Çünkü bunlar örfte bu anlama gelir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yani örf... Yemin maksatlı kullanılıyor. Evet. Mesela işte şart olsun, geçen bir şeylere geçmişti ya. Türkiye'nin bazı bölgelerinde örfte şart olsun yemin için kullanılır. O örfe sahip olan bir kişi şart olsun dediğinde de bu yemindir. Bu yemin meselelerinde örf önemli bir bağlayıcı durum tutuyor. Bunun dışında haram etme lafzıyla yemin etmek geçerlidir. Yani ekmek bundan sonra bana haram olsun dese bir adam, ekmek yememeye and içmiş olur. Dolayısıyla ekmek yerse bir daha kefaret vermek durumunda kalır. Haram kılma lafzıyla da yemin edilebilir. Geçerlidir. Edilebilir derken işte caizdir anlamında değil. Geçerlidir. Bir de şunu uyarı olarak zikretmek lazım. Bu yemin bahsinin çok detayları var ama burada bitti. Kefaret var. Şunu yaparsam gavur olayım, şunu yaparsam İslam'dan çıkayım tarzı laflarla yemin geçerli değildir. Fakat bu sözü söyleyen gavur olur. Allah korusun. Çünkü bir kişi şunu söylerse, ben şunu yaparsam gavur olayım dediği zaman sen gavur olmaya demek ki razı oldun. Küfre rıza küfürdür. Böyle lafızlardan da kaçınmak lazım. Yani küfre rıza küfür olduğunu unutmamak lazım. Bu söz, bu az önce telaffuz etmiş olduğunuz bu söz, vallahi kainatın içinden hepsinden daha ağır bir söz, biliyor musunuz? Evet, Allah korusun. Her almış olduğunuz nefes yemin olsa o söz bütün yeminlerden daha tehlikeli. Evet. Her yeminin bir kefareti vardır ama o sözün kefareti yoktur. Evet. Allah korusun. Yani bir insan işte topluma bakın bizi ne kadar bozmuşlar, biliyor musunuz yani? Ne kadar tahrip etmişler. Bir insan, bir Müslüman, aklınıza soruyorum, çok özür dileyerek konuşuyorum lütfen, yani bunu şimdi telaffuz etmez zorundayız. Bazen zaman zaman bizim Anadolu'da bunlar var. Adam yemin ederken anam avradım olsun diyor, kelimeye bak yani. Evet, Allah korusun. Ve bizim orada da var bunlar. Çok da kullanılıyor yani. Anam avradım olsun kelimesi. Kur'an'ı inkar edeyim kelimesi. Allah'ımı inkar edeyim kelimesi. Az önce kullanmış olduğumuz kelime ki gavur olan ki kelimesi. Ondan sonra dinim gavurum olsun kelimesi. Bakın şimdi. Bunlar yani keşke öyle olsa. Benim dinim gavurum gibi manasında. O güzel bir dua. O olabilir. Ama benim dinim veya gavurun dini benim dinim olsun derseniz Allah korusun, evet. Bunlar seni kılçıksız götürür. Kılçıksız. İmanını da götürür, amelini de götürür. Ya da imanı gittikten sonra zaten ameli bir hükmü yok zaten. Her şeyini götürür yani. Kendi kendine götürüyorsun. Ebedi bir ateşin, ebedi bir cehennemin içine atıyorsun yani. Bu ne kadar kontrolsüz bir hareket. Bu ne kadar çok sapık bir anlayış yani bunlar. Ama maalesef bunlar toplumumuzda var, biliyor musunuz kardeşlerim? Evet. İşte bunun için talim ve terbiye önemli. Bunun için ilim önemli. Bunun için bunların bilinmesi gerekir. Biz buraya gelmezsek bunları çoğu var, bunlar etrafımızda var. Kusura bakmayın yani. Artık bunlar güncelleşmiş, adetleşmiş, efendim sıradanlaşmış. Herkesin ağzında bunlar. Çok tanıdığım, çok yakın insanlar inanın var yani. Allah muhafaza buyuruyor. Evet. Evet. Hatta şunu da söylemek lazım. Yani o söylediği, yemin ettiği şey doğru bile olsa bunu söylememesi gerekir. Ya işte bu daire ise ben şöyle olayım, dinden çıkayım gibi. Bu yine söylemez. İmanla şaka olmaz. Yani iman bu tarz şeylerin aleti değildir. Peki, münakit bir yemin yaptı kişi. Geçerli bir yemin yaptı ve bu yemini bozdu bir şekilde.
Ekmek yemeyeceğim diye yemin etti. Ekmek yedi vesaire vesaire. Bunları yaptığı takdirde ne yapması gerekir? Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu ayet-i kerime ile sabit kılınmıştır. Sıralı, yani bu söyleyeceğimiz şeyler birbirlerinin alternatifi değildir. Birinciyi yapabilen birinciyi yapar, yapamayan ikinciye geçer. Yani farklı alternatifler değildir bunlar, sıralıdır. Onu söyleyelim. Birinci şey köle azat etmek. Bu bugün mümkün değil zaten. İkinci kefaret, yani birinciyi yapamayanlar için 10 fakiri sabahla akşamlı orta derecede yedirmek veya tepeden tırnağa elbise giydirmek. Şimdi bir fakiri yedirmek nasıl oluyor? Bir fitre miktarı. Yani Diyanet'in bu Ramazan aylarında belirlediği fitre miktarı var ya. Bu fitre miktarını bir sabah bir akşam o fakire temlik etmeniz gerekiyor. Burada eğer 10 fakire sabah akşam olması lazım ya. Bir fakire 20 günlük işte 20 fitre verseniz bu olmaz. Çünkü bunlar ceza durumundadırlar. Fidye gibi değildir bunlar. Şimdi Ramazan'da oruç tutamayıp fidye veren bir kişi bir fakire birden verebilir. Bunların ceza boyutu olduğu için siz ya bir fakire 10 gün boyunca vereceksiniz ya da bir seferde vereyim diyorsanız 10 farklı fakire vereceksiniz. Bunları, yani bir fakire ben 20 günlük parayı bir seferde vereyimle geçerli olmuyor. Ceza boyutu olduğu için. Bu veyahut da tepeden tırnağa elbise giydirmek. Yani bir takım elbise denilebilen, işte bir şalvar, bir gömlek gibi bir baştan aşağı giydirecek bir elbise giydirmek. Eğer buna gücü yetmiyorsa, yani yemek yedirmeye veyahut da giydirmeye gücü yetmiyorsa, o zaman peş peşe olacak şekilde 3 gün oruç tutulacak. Peş peşe olacak şekilde ve niyet edilmesi lazım bu orucun. Kefaret niyetiyle, geceden niyetle tutulması lazım. Ama dediğimiz gibi yedirmeye, yani fitre vermeye gücü yeten bu oruca geçemez. Bunlar sıralı vazifelerdir. Kefaret yemin bozulduktan sonra verilir. Bu önemli. Yani ben yeminimi bozacağım diye kefaret veremezsiniz. Bozulur, ondan sonra verilir. Eğer önceden verirseniz bozduktan sonra bir daha vermeniz gerekir. Çünkü yine onunla bağlıdır yani. Sınırın aşılmasıyla alakalıdır. Diyelim. Onun dışında fitre miktarı yeterli dedik. Tamam. Kefaret, yeminle alakalı meseleler genel olarak bu kadar. Bitireyim mi? Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Allah razı olsun. El Fatiha.